Karar vermemek insana geçici bir güvenlik hissi verir. Çünkü yanlış seçim yapma ihtimali ertelenir. Fakat beklemenin de maliyeti vardır. Bu videoda çok fazla düşünmekten eyleme geçememe sorununu, karar disipliniyle aşmak sorununu, risk düzeyi, yeterli bilgi ve küçük deneme üzerinden ele alacağız. Kararsızlık uzadıkça seçenekler netleşmek yerine daha tehditkar görünebilir. Kişi karar vermediği için hata yapmadığını sanır fakat zaman, fırsat ve özgüven kaybı birikir. Hedefimiz Yavuz Sultan Selim gibi ol demek değil. Yavuz Sultan Selim için böyle bir çağrı hem gerçekçi değildir hem bağlamı siler. Analiz felcinden kurtulmak bölümünde bunun yerine kaynaklarda görülen karar örüntülerini kullanıp çok fazla düşünmekten eyleme geçememe sorununu karar disipliniyle aşmak konusunda zorlanan bir insanın bugün hangi küçük deneyi yapabileceğini göstereceğiz. Analiz felcinden kurtulmak. Yavuz Sultan Selim'in hız sırrı için tarihsel başlangıç noktası şudur. 1. Selim, yaklaşık 1512 ile 1520. 8 yıllık saltanatına çok büyük askeri ve siyasi değişimleri sığdırmış, kaynaklarda disiplinli, kararlı, atak ve sade yaşamı seven bir hükümdar olarak tasvir edilmiştir. Kaynakların desteklediği kısa saltanat döneminde yüksek karar ve sefer temposu ayrıntısı, seçeneklerin nasıl üretildiğine bakmamızı sağlar. Bunu merkeze aldığımızda, analiz felcinden kurtulmak çözümsüz göründüğünde, ilk iş daha çok güç uygulamak değil, hangi varsayımın seçenek alanını daralttığını bulmaktır. Devlet işlerini yakından izleme ve uygulamada hız beklentisi unsuru, analiz felcinden kurtulmak kararının tek bir cesaret anından daha geniş bir yapı içinde oluştuğunu gösterir. Bu noktadan hareketle Yavuz Sultan Selim örneğinde kaynak, zaman, bilgi ve alternatiflerin aynı hedefe nasıl bağlandığına bakmak, analiz felcinden kurtulmak için darboğazı görünür kılar. Kaynaklarda yer alan sert mizacının yanında ilim ve şiir çevreleriyle ilişkisi ayrıntısı, zihinsel gelişimin tek kanaldan ilerlemediğini hatırlatır. Bu ayrıntıyı hesaba kattığımızda, analiz felcinden kurtulmak için modern karşılık daha fazla içerik tüketmek değil, öğrendiğini açıklamak, üretmek ve eleştiriye açmaktır. Kaynakların koyduğu sınır şu cümlede toplanıyor. Yavuz hakkında çok sayıda menkıbe vardır. Tarihi gerçekle sonradan üretilmiş hikayeleri ayırmak gerekir. 8 yıla 80 yıl sığdırmak mecazdır. Modern verimlilik sloganı olarak sunulmalıdır. Dolayısıyla bundan sonraki psikolojik çözümleme, Yavuz Sultan Selim kişiliğine dair klinik bir teşhis veya kesin niyet okuması değildir. Yavuz Sultan Selim hakkındaki tarihsel veriden ilham alan, bugünün insanı için sınanabilir bir davranış çerçevesidir. Buradaki değişim hedefi nettir. Kararın geri döndürülebilirliğini, bilgi eşiğini ve beklemenin maliyetini birbirinden ayırmak. Günlük hayatta bu hedefi bozan örüntüler çoğunlukla şunlardır: kesinlik arayışı, sürekli yeni görüş toplama ve karar vermemeyi risksiz sanma. Karar son tarihi kuralı otomatik tepkiyi gözlenebilir bir seçime çevirir. Bu yapıda yeterli bilgi eşiği hareketi mümkün kılan ara basamağı, sorumluluk imzası ise düzeltme döngüsünü temsil eder. Takip sırasında yalnız sonucun iyi olup olmadığını değil, karar anında kullanılan verinin yeterliliğine esas alınacak. Koşullar ağırlaştığında planı geri döndürülebilir seçeneği küçük bir denemeye çevirmek ve düşünme süresine son nokta koymak biçiminde küçülteceğiz ve normal düzene dönüş işaretini önceden belirleyeceğiz. Karar son tarihi öncesindeki otomatik düşünceyi, yeterli bilgi eşiği sırasında gereken çevre koşulunu ve sorumluluk imzası sonrasında bakacağın ölçüyü ayrı ayrı not et. Soyut bir niyet yerine yarın tekrarlanabilecek tek davranış seç. Tarihsel çözümlemeyi şimdi gündelik hayatta denenebilir 3 davranışa indirelim. Bunlar Yavuz Sultan Selim tarafından kaleme alınmış kurallar değil, kaynakların izin verdiği çerçeveyle modern öz yönetim yaklaşımının buluştuğu önerilerdir. Her adımın uygulaması, ölçümü ve aşılmaması gereken sınırı ayrı ele alınacak. Karar son tarihi. Analiz felcinden kurtulmak kapsamında geri döndürülebilir kararlar için düşünme süresine sınır koy. Karar son tarihi psikolojik olarak kararın gerçek riskini zihinsel ağırlığından ayırır. Uygulanırken kararın geri döndürülebilir olup olmadığını açıkça yaz.
Analiz felcinden kurtulmak başlığında geri dönüşü kolay bir seçime, hayat boyu sürecekmiş gibi ağırlık vermek analiz felcini büyütür. Pratik karşılık olarak yüksek riskli kararlarda daha fazla veri, düşük riskli kararlarda ise kısa bir zaman sınırı kullan. Somut uygulama. Küçük kararlara 10 dakika, orta kararlara 24 saatlik pencere tanımla. Analiz felcinden kurtulmak sürecinde karar son tarihi sonucunu hemen ilan etme. İlk 3 denemede yalnız başlama gecikmesini, sonraki denemelerde ise aksama sonrası dönüş süresini kaydet. Uyarı çizgisi. Hız, veri gerektiren yüksek riskli kararlarda acelecilik değildir. Yeterli bilgi eşiği. Buradaki uygulamada mükemmel bilgi beklemek yerine karar için gerekli minimum veriyi tanımla. Yeterli bilgi eşiği psikolojik olarak sonsuz düşünme yerine yeterli bilgi eşiği oluşturur. Uygulanırken yeterli bilgi eşiğini karar vermeden önce belirle. Söz konusu bölümde sonradan gelen her yeni ayrıntıyı eşit derecede önemli sayarsan süreç kapanmaz. Pratik karşılık olarak 3 kritik veri, kabul edilebilir risk ve son karar tarihi yazılı olduğunda düşünce bir hedefe yönelir. Somut uygulama. Karardan önce 3 kritik soruyu cevapla. Ne biliyorum, ne bilmiyorum, geri dönüş maliyeti ne? Yeterli bilgi eşiği kaydına 2 işaret ekle. Davranışı başlatan koşul ve onu yarıda kesen koşul. Bu çerçevede gelişim, ilkini güçlendirip ikincisini azaltabildiğinde görünür olur. Uyarı çizgisi. Belirsizliği sıfırlamaya çalışma. Sorumluluk imzası. Bu çerçevede karar verdiğinde sonucu sahiplen ve sürekli dış onay arama. Sorumluluk imzası, psikolojik olarak eylemi bir nihai hüküm değil, öğrenme deneyi haline getirir. Uygulanırken karardan sonra hemen kendini yargılamak yerine bir değerlendirme tarihi koy. Buradaki tartışmada sonuç ortaya çıkmadan seçimi tekrar tekrar sorgulamak kaygıyı büyütür. Pratik karşılık olarak belirlenen tarihte veri topla. Kararın kendisini değil, kullandığın yöntemi geliştir. Somut uygulama. Karar günlüğüne nedenini ve beklenen sonucu yaz. Bu haftanın sorumluluk imzası ölçümü şudur. Seçilen davranış kaç kez gerçek koşulda tekrarlandı ve aksadığında kaç saat içinde geri döndü? Söz konusu hedefte tek seferlik yoğunluk değil, bu düzenlilik önemlidir. Uyarı çizgisi. Geri bildirim almak zayıflık değildir. Sorumluluğu devretmemek esastır. Bu inceleme içinde ilk protokol yönü netleştirir, ikinci protokol sürtünmeyi azaltır, üçüncü protokol ise yöntemi yeni veriye göre düzeltir. Karar son tarihi olmadan başlangıç belirsiz, yeterli bilgi eşiği olmadan tekrar kırılgan, sorumluluk imzası olmadan gelişim kör kalır. Bu hedef doğrultusunda kurulacak düzen, Yavuz Sultan Selim dönemini kopyalamaz. Yalnız kararın bağlam, sınır ve sonuçla birlikte okunması gerektiğini hatırlatır. Tarihi slogana çevirmemek. Yavuz Sultan Selim örneğinden hareket ederken "o yaptı, sen de yaparsın" gibi kolay bir sonuca sığınmıyoruz. Koşullar, imkanlar ve bedeller farklıdır. Buradaki amaç, doğrultusunda değerli olan geçmişteki sonucu taklit etmek değil, kararın hangi hazırlık, sınır ve geri bildirim ilişkisi içinde oluştuğunu görüp kendi ölçeğinde sınanabilir bir davranış kurmaktır. Yavuz Sultan Selim bağlamı bir ilham kaynağıdır. Birebir yaşam reçetesi değildir. Bu sebeple sorumluluk imzası için temel çizgi şudur: sağlık, hukuk veya yüksek maliyetli konularda hız uğruna uzman görüşünü atlamamak. Sağlıklı uygulama, güçlü görünmeye çalışmaktan çok maliyetleri ve yardım ihtiyacını dürüstçe hesaba katar. 7 günlük kişisel deney. Başlangıç gününde bu meselede yalnız mevcut örüntüyü tanımla. İkinci aşamada sorumluluk imzası kuralını 5 dakikalık veya düşük riskli sürümle başlat. Bir sonraki gün karar son tarihi öncesine bir hatırlatıcı, sonrasına kısa bir kayıt ekle. 4. adımda kesinlik arayışı, sürekli yeni görüş toplama ve karar vermemeyi risksiz sanma kaynaklarından birine karşı önceden önlem al. 5. adımda yeterli bilgi eşiği için geri dönüşü pahalı olmayan gerçek yaşam denemesi yap. 6. adımda dinlenme, güvenlik ve sağlık,
Hukuk veya yüksek maliyetli konularda hız uğruna uzman görüşünü atlamamak sınırını kontrol et. 7. günde kendini değil, yöntemi değerlendir. Analiz felcinden kurtulmak, düzeni hangi koşullarda güvenilir kaldı? Geri bildirim döngüsü. Sorumluluk imzası kuralını haftanın sonunda yalnız başarı-başarısızlık ikiliğine sıkıştırma. Bu meselede yalnız sonucun iyi olup olmadığını değil, karar anında kullanılan verinin yeterliliğini ölç. Karar günlüğüne nedenini ve beklenen sonucu yaz adımının hangi koşulda işe yaradığını ve nerede uyarlanması gerektiğini yaz. Yavuz Sultan Selim hakkında tarihsel kaynakların bize öğrettiği temel disiplin, sonuçtan geriye bakıp her şeyi kaçınılmaz sanmamaktır. Aynı ilke kendi hayatında da geçerlidir. Kararını o anda erişebildiğin veri ve kurduğun süreç üzerinden değerlendir. Kısa cevap, analiz felcinden kurtulmak konusunda bugün hangi koşulu değiştirebilir, hangi sonucu kontrol edemez ve hangi noktada destek isteyebilirsin? Karar, son tarihi kontrol alanını, yeterli bilgi eşiği günlük davranışı, sorumluluk imzası ise düzeltme noktasını temsil etsin. Yavuz Sultan Selim bağlamı da kararların boşlukta değil, imkan ve sınırlar içinde verildiğini gösterir. Ben zaten böyleyim cümlesi söz konusu hedef için açıklama gibi görünse de deneyi erken bitirir. Sorumluluk imzası uygulamasını bir hafta izlerken kişiliğine değil, zaman, çevre ve tetikleyiciye bak. Buradaki uygulamada sorumluluk imzası koşullarındaki küçük bir değişiklik, geniş ve sert bir öz eleştiriden daha fazla veri üretir. Bu bölümden çıkarılacak temel sonuç şudur. Bu davranış alanında beklediğin şey kusursuz bir ruh hali değil. Zor günlerde de uygulanabilen açık bir davranış standardıdır. Yavuz Sultan Selim bize hazır bir kişisel gelişim reçetesi bırakmadı. Fakat tarihsel bağlamı dikkatle okuduğumuzda kendi kararlarımızı sınayacak güçlü sorular elde edebiliriz. Bugün yalnız bir uygulama seçmen yeterli. Karar son tarihi adımını görünür bir yere yaz. Başlangıç işaretini belirle ve aksadığında kendine saldırmak yerine sistemi incele. Buradaki amaç doğrultusunda tarihi ezberlemek değil, kendi kör noktalarını görmek için kullanıyorsan bu kanalın asıl amacına ulaşmış olursun. Analiz felcinden kurtulmak bölümünün ardından tarihin divanında yerini al. Bir sonraki bölümde başka bir tarihsel örüntüyü yeni bir modern sorunla sınayacağız.